saç ekimi yaptıranlar operasyonu yaptırdıktan sonra artık ömür boyu saçlı olarak yaşayacağını düşünebilir. Peki gerçekten saç ekimi tek seferlik bir işlem midir? Uzman bakışında Doktor Koray Erdoğan'la konuşuyoruz. Doktor Bey, çok fazla kök ekin, bir seferde ekin, bir daha beni uğraştırmayın. Herkesin beklentisi bu ama saç ekimi aslında öyle bir işlem değil. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi, siz normal saç kadar sıklıkta bir ekim yapamıyorsunuz. Teknik olarak bu mümkün değil. Eğer saçın kalınlığı da biraz ince bir saçsa, işte bu hani çok teknik bir tabir olacak ama işte 50-55 mikronlar civarında ince. Siz ne kadar sık ekerseniz ekin, saç ektiren insanı tatmin edecek yoğunluğa ulaşamayabilirsiniz bazı ince saçlarda. Bunu tabii önceden hastanızla konuşup izah etmeniz gerekir. İkinci bir seansa ihtiyaç olması gerektiğini, ihtiyacı olabileceğini bahsetmeniz gerekir. Bunun dışında da diyelim ki istediği sıklığı da yakaladı, yoğunluğu da güzel, kapatıcılığımız güzel. Ama o insanların da, saç ektiren insanların da bir 10-15 yıl sonra ikinci seansa muhtemelen ihtiyaçları oluyorlar. Bunun iki sebebi var. Bir, saç dökülmesi maalesef progresif devam eden bir süreç. O andaki alanı kapatsanız bile o saç dökülmesi yavaş yavaş geriye doğru tepe bölgesine eklenebiliyor. Bir diğer sebep de her 10-15 yılda ekilen saçların, ekilen ve büyümüş olan saçların da %10-15 kadarını kaybedebiliyorsunuz. Bazı saçlar zaman içerisinde o bölgeden de kayıp olduğu gibi buradan alıp ön tarafa transfer ettiğiniz saçların da bir kısmı zaman içerisinde dökülüyorlar. Onun için muhtemelen saç ektirimi yapan insanların ikinci bir seansa ihtiyacı oluyor. Düzenli kontroller ve doğru bakım uygulamaları saç ekimi sonrasında elde edilen sonuçların kalitesini artırabilir. Büyüme oranı bu işi uzun yıllardır yapan hekimlerin bile çok tahmin edebildiği bir oran değil. Şimdi bazı hastalarınızda hakikaten gerçekten %95, %98 oranlarında büyüme yakalayabiliyorsunuz. Bazen de sizin bile kontrol edemediğiniz bir faktör oluyor. Yani biz genelde buna X faktörü diyoruz. Yani hasta her açıdan mükemmel uyuma sahip bir hasta olsa bile, kan dolaşımı daha iyi olsa, saç kalitesi de iyi olsa %80'lere kadar düşebiliyor büyüme oranları. Neler etkiliyor bunu? Mesela işlemden sonraki bakım, mesela sigara kullanımı çok etkiler. Yani özellikle ilk 72 saat diyoruz. Çünkü saç ektiğiniz foliküller kanlanan foliküller olmadığı için bunlar oradan oksijeni emerek besleniyorlar. Bazı medikal destek tedavileri, mezoterapi, PRP gibi destek tedavileri, bunların hepsi tek tek büyüme oranını arttırıyor. Tabii en önemlisi bakım. Düzenli kontrol. İşlemden sonra mutlaka hekiminiz tarafından kontrol altında olmanız gerekir.